Herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar size çok heyecanlı bir konuyla geldik. Başlıktan da anlayacağınız üzere biz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Kesinlikle hiçbir tecrübemizin olmadığı bir kısım. Ya ben ilk defa göreceğim. Sen de. Yani Antalya Marmaris arası var da öncesi İstanbul taraflarından o tarafa hiç yok. O yüzden hani bu yolculuğumuzda gerçekten biz de çok meraklıyız. Merak ediyoruz. Yani benim ilk defa yaptığım zamanki heyecanım var. Çünkü yeni yerler keşfedeceğim. Ya bende o heyecan var. Sende nasıl bir heyecan var? Bende şöyle bir heyecan var. İlk defa senin de görmediğin bir yerleri benimle birlikte göreceksin ya. Evet, doğru. Normalde gidiyoruz mesela. Çağdaş zaten görmüş oluyor birçoğunu. Bana anlatıyor, tarif ediyor. Şurası şöyle, buraya şu yılda gelmiştim. Evet, İşte doğru. şurada şöyle bir kamp yapmıştım bilmem ne falan diyor. İlk defa ikimiz de hiç görmediğimiz yerlere gideceğiz. Onun mutluluğu ve heyecanı var bende. Aynen, yani işte bende de aynı şey. İlk defa göreceğim. Bakalım neler çıkacak Çok karşımıza. güzel olacak inşallah. Yani çok heyecanlıyız. Bugün aslında bu konuyu açmamızın nedeni Instagram'da bir paylaşım yaptım. Ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki sorularınız ne diye. Bizim şu anda teknemiz olmadığı için yani video atamadık ve sizlerden bayağı bir azar işittik açıkçası. O yüzden de hani çıkmadan bir önceki haftasında, yani aslında biz birkaç gün sonra artık çıkıyoruz. Yani şu andan itibaren evet 3-4 gün sonra İstanbul'dan başlayıp Antalya'ya denizden bir yolculuk yapacağız. Bunu birçok kere paylaştım. Eğer hala takip etmiyorsanız yani daha güncel şeyleri, anlık şeyleri paylaştığım hesabımı takip edebilirsiniz. Aşağıya bırakıyorum, Çağdaş Özsarı Instagram adresimden. Daha böyle hani anlık şeyleri paylaşıyoruz. Takip ederseniz oradan görebilirsiniz. Şimdi soru sormanızı istemiştim Instagram'dan. Bir sürü soru geldi. Meraklarınızı evet hep birlikte aydınlanalım diye. Hiç bakmadım ne soruldu diye. Şu an ilk defa yani seninle birlikte açacağım ve ne sormuşlar göreceğiz. Şimdi birçok soru var yani. Bayağı sorun var. Hani şöyle size göstereyim hatta ne kadar çok soru olduğunu. Şöyle. Ya aslında buradan anlıyoruz ki herkes bizimle birlikte aynı heyecanı yaşıyor. Evet, insanlar çok heyecanlılar bu konuda. Yani bizimle birlikte çok güzel. aynen ya, bunu ilk söylediğim zaman yaklaşık 800 tane mesaj aldım. Yani DM'den 800 kişi yazdı işte gerçekten mi, nasıl yapacaksınız falan. Hani buradan da yola çıkarak bir sorularınızı böyle cevaplayalım istedik. Şu anda da böyle çok güzel bir yerdeyiz bu arada. Çıralı'da Beaver Cafe'deyiz. Çıralı'ya gelirseniz eğer yani buraya bir uğrayın derim. Çünkü hemen böyle 50 metre arkası da deniz. Denizden çıkıp da kahvelerinizi falan içmeye belki gelebilirsiniz. Güzel mekan. Biz de geldik, oturduk. Sağ olsun izin de verdiler çekim yapmamıza. Şöyle güzel bir yeşilliğin ortasında sizlerle muhabbet edelim istedik. Yavaştan sorulara geçelim isterseniz. Şimdi okumamı ister misin, sen mi okumak istersin? çok var. Ben de yavaş yavaş baka okuyacağım artık. Biraz sen, biraz ben okuruz. Şimdi öncelikle nereden geleceksiniz, nasıl geleceksiniz diye bir soru gelmiş. Şöyle, İstanbul'dan Osman Gazi Köprüsü'nün oradan, yani Yalova'da diyebiliriz. İstanbul adalara gider miyiz bilmiyorum. Belki oraya da gidebiliriz. Belki. Aynen. Oradan başlıyoruz. Yani asla direkt gelme gibi bir planımız yok, değil mi? Her yeri geze geze. Görmek istiyoruz oraları. Evet, bütün koylara gire gire ya da ne bileyim adalar varsa adalar, artık ne varsa hiç bilmeden geleceğiz çünkü. Rotamız yolda çizilecek aslında. Aynen, oradan göre göre artık nereleri görürsek işte Antalya'ya kadar her yavaş yeri yavaş gezeceğiz. Aynen, ve bu yolculuğumuz bence yani bir ay kadar sürecek diye düşünüyorum. Aşağı yukarı evet. Hiç acelemiz yok. Yavaş yavaş geze geze göre göre gelmeyi planlıyoruz. Üzerime böcekler kondu. Kovaladım onları. Rezalet. Şimdi demiş ki sudaki testleri tamamlamadan mı yola çıkacaksınız demişler. Şimdi az önce konuştuk. Suya indirilmiş, testleri yapılmış. İşte su deposu dolmuş, eksik var mı, gedik var mı? Su alıyor çünkü kameralı bir tekne biliyorsunuz. Kabinli bir tekne. Bunlar önemli şeyler. Su akıtma vesaire bilmem ne var mı diye test edilmiş. Motoru çalışıyor mu test edilmiş. İşte her şeyi şu anda hazır. Bundan sonrasını biz yolda zaten test edeceğiz. Aynen. Yani denizciliğini, teknenin denizciliğini zaten bir nebze görmüştük. Onun dışında da artık uzun yolda tecrübe edeceğiz. evet, neler olacak göreceğiz. Şimdi tahmini yakıt maliyeti ne olur abi? Bir de sudan kaç kilometre mesafe kat edeceksiniz demişler. Şöyle daha öncesinden ben şöyle bir bakmıştım. Kaç mil geleceğiz diye. Ortalama, yani girintileri çıkıntıları falan ortalamasını söyleyeceğim.
1000 mil gibi bir mesafe. Allah yardımcımız olsun. Evet, bu çok daha fazlası da olabilir. Ben dediğim gibi böyle pat pat. Çok yer bilmediğimiz için tüm koylara bakarak Evet. yapmadı. Yani bu arada yolculuk esnasında da sizlerden destek bekleyeceğiz tabii ki de. Siz oralarda yaşayan arkadaşlarımız. Evet, evet. İşte bize şurayı da görün, buraya da bakın, şuraya da gelin falan dediğiniz yerlere uğramayı da çok isteriz. Biz birazcık daha böyle Ali nerede işaretleme yaparak 1000 mil dedik. Tabii. Yani mesela koy böyle giriyor. Ben dışarıdan içeriye şöyle yapıp geri. Oysa ki Aynen. böyle gireceğiz, gezeceğiz. Belki 2-3 kere. Yani 1000 mil plus yani artık Evet. artısı var yani. Artık 1100 mü olur, 1200 mü olur bilmiyoruz. Yani ortalama yakıt tüketimimiz de ben ortalama şöyle hesapladım. Mil başına 1 litre gibi hesapladım. Yani öyle gibi oluyor. Hani çok az üstü vardı, çok az altı vardır belki. Ama ortalaması o şekilde. Yani güncel olarak 1000 litre desek. Anladın mı? Güncelde şu an 50-55 lira arasındaysa sen düşün. Öyle bir şeyler. Düşünemiyorum. Tamam. Yani işte yavaş yavaş çok böyle yakıtı yemeden, yakıt tüketmeden çok fazla yani iyice Yani böyle acelemiz olmadığı için Evet, böyle evet. basa basa gelmek zorunda değiliz. Hiç belki acelemiz biraz yok. daha düşündüğümüzden daha uyguna bile gelebilir. Aynen, Değil belki mi? de yavaş yavaş gezeriz. Aynen. Ve daha uyguna gelebilir. Şimdi başka bakıyorum. Teknenin fiyatını öğrenmek istiyorum diyenler olmuş. Arkadaşlar 150 beygirle beraber zaten neredeyse full aksesuar var. 2 milyon civarında bir fiyatı var. Tabii ki ayrıca aksesuarlarını eklemek isterseniz orasında farklı değişiklikler olabiliyor ama teknenin fiyatı 2 milyon TL 150 beygir ile Honda. Eğer siz atıyorum ben 200 beygir almak istiyorum ya da işte 150 beygir Mercury almak istiyorum ya da işte 115 beygir Mercury diye girerseniz fiyatlar düşebilir, biraz daha artabilir. O artık sizin seçimlerinize göre değişir. Şimdi bir önceki teknemiz Vento'dan neden buna geçtik onu sormuşlar. Şimdi aslında başlıca nedeni biraz daha ekonomik bizim için. Şimdi biz çok gezen insanlarız biliyorsunuz yani Halimiz ortada. yani İstanbul'dan çıkacağız Antalya etrafında çok fazla geziler yapıyoruz. O yüzden Bize de böyle daha küçük, kompakt bir tekne lazımdı. evet. Yani çünkü bizi az çok tanıdınız, öyle ultra büyük şeyler de değil de daha böyle işimize yarayacak, işte elimiz ayağımıza dolanmadan halledebileceğimiz işler olacak tekneler istiyorduk. Açıkçası bu tekne tam bizlik gibi duruyor. Evet. Yani küçük, mini minnacık. İçinde de her şey var. Aynen, içi dolu tuvaleti, turşucuk. banyosu. Aynen. Tuvaleti, banyosu. Geçen gün gittik gördük bir sürü dolabı var. depolama alanı var. Evet, çok kesinlikle. şaşırdım. Tekne küçük falan ama gerçekten çok işlevsel. Evet. Yani o yüzden de hem de yakıt olarak da öbürü atıyorum tam gaz yani sadece örnek olsun diye. Tam gaz bastığın zaman 84 litre bölü saat benzin yerken bunda yarı yarıya gibi düşünebilirsiniz. Yani biz de çok gezdiğimiz için tabii ki ekonomik Yani açıdan bizi ekonomik, rahatlatacak biraz daha. Hem de Ekonomi yapmak bizim için daha önemli geldi. evet, sen hiç tecrübe etmedin. Ben bir kere kısa bir süre tecrübe ettim. Kabinli teknenin kışında şeysi çok farklı Evet. oluyor. Benim bir hevesim vardı ama hiç kısmet olmamıştı. Evet. Böyle tecrübe edeceğim ben de. Şimdi kabinli tekne olduğu zaman yağmurda da veya serpintide de çok rahat oluyor. Örnek veriyorum, çok rüzgarlı bir havada da çıksanız hani serpinti böyle dalga suyu çıkartıyor yukarıya ve rüzgar da üstünüze getirdiğinde serpinti alıyorsunuz. Bu doğal olarak her İster teknede istemez. yaşanabiliyor. Bunda hiçbir şekilde içeride ıslanmadan zor koşullarda, zor havalarda da rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Evet, yani sileceğiniz var. Sildim. Ya çok güzel ya. Sildim Böyle ve geçti. benim heyecanımı görseydiniz silecekteki. Yani o yüzden de kabinli teknenin tecrübesi çok farklı tabii ki. Evet, şimdi bir sonrakine geçiyorum hazırsan. Rotalar, duraklar planlandı mı demişler. Ya bunu biz de çok merak ediyoruz. Öyle Gerçekten bir plan yapmadık. hiç Dediğimiz planımız gibi yok. yolda aslında sizlerden destek alarak, kendimiz araştırarak ve gördüğümüzde burası çok güzelmiş, biraz burada kalalım, gezelim falan diye ilerleyeceğiz. Evet. Rotamız aslında bu. Yani rotamız belli ama duraklar hiç belli değil. Aynen. Yol üstünde zaten sizlerle beraber de işte atıyorum ne bileyim sallıyorum Çanakkale, sallıyorum Balıkesir, sallıyorum işte İzmir. Buralara gelirken dediğim gibi Instagram'dan beni takip ederseniz orada ufak ufak böyle buluşmalar yapmak Çok istiyorum. isteriz İşte sizlerle geldiğimiz buluşmayı. geldiğimiz ne bileyim liman olur, ne bileyim orada kafe olur, bir şey olur. İşte arkadaşlar bugün akşam ya da yarın sabah buradayız. Müsait olan herkesi bekleriz gibisinden paylaşımlar yapacağız. Orada da buluşmalar yapacağız sizlerle beraber. Çünkü
her zaman gelme fırsatı bulamıyoruz. Biliyorsunuz Antalya'da yaşadığımız için. Böyle buluşmalar da yapacağız. İnşallah birçok kişiyle tanışma fırsatı buluruz. Bu arada İzmir demişken şu an kanayan yaramız. Evet, maalesef. Yani günlerdir içimizi yiyor. Yani uykularımız kaçtı artık videoları falan izlerken. Bundan bir önceki yangınları hatırlıyorsan, Bodrum yangını falan, o zaman da oraları görmeye gitmiştim. Yani özellikle görmek için gitmiştim ne halde diye. İnanılmaz kötüydü. O videonu hatırlıyorum ya. Çok muhtemelen yani bu videoda da birçok o tarz yer göreceğiz. Evet, yani çok kötü şeyler göreceğiz maalesef. Yani kayıpları olan, acı çeken herkesin Allah yardımcısı olsun. İnşallah. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bu arada şöyle bakarak geçiyorum çünkü bir sürü soru var. Bu heyecan süper. Ben de düşünüyorum, bir test et bakalım, memnun olacak mısın? Bakalım. Bu arada bir önceki test videomuzdan da yani 3 kişi falan sipariş şimdiden vermiş. İnşallah bir yerlerde karşılaşırız. Ne güzel olur. Çanakkale ve Balıkesir, Ayvalık kıyılarında dalış yapacak mısın? Videolarını atacak mısın? Tabii ki de. Zaten o Çanakkale civarı için çok heyecanlıyım. Hem olta hem zıpkın açısından. Oralara geldiğimiz zaman eğer tavsiyeleriniz, işte şurada dal, burada levrek var, burada kuzu var vesaire gibi tavsiyeleriniz olursa mutlaka bekliyorum. Instagram üstünden bana ulaşıp da yazabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Bu Dikili'ye uğrayın şeysi çok fazla geliyor. Ben Dikili'ye baktığım zaman çok böyle koy görmüyorum. Bilmiyorum, ben mi görmüyorum bilmiyorum. Haritadan bakıyorum nerelere girebilirim diye bazen. Ama Dikili tarafı genel olarak şey gibi duruyor. Hani sahil kasabası gibi. Ama mutlaka tabii ki de o taraflarda koylar vesaire varsa hep zaten kıyıdan geçeceğiz. Yani mutlaka uğrarız. Yani ne yorumlara varsa yazarsanız evet kesinlikle şuraya uğrayın falan gibi şeyler. Biz onları zaten değerlendiririz. Hoşumuza da gider. Bizim de bilmediğimiz bir rota, bize de yol göstermiş olursunuz. Evet. İsmi ne olacak teknenin diye sormuşlar. Paylaşmıştık Instagram'da story olarak, orada gösterdik zaten, Özsarı Family olacak. Bakalım inşallah uzunca zaman boyunca da bu teknemizin ismi böyle gider. İnşallah. Soru sormayacağım. Sağ salim ulaşmanızı temenni ediyoruz. Çok teşekkürler inşallah. Çok teşekkür ederiz inşallah. Bir aksilik çıkmaz ve böyle rahatlıkla en güzel şekilde güzelliklerle yazın ortasında oluruz. Evet, cayır sıcakta. ateşin bağrında aynen. Bir şey yapalım. Teknedeki ilk günümüz ve son günümüz olarak bir fotoğraf çekelim. Yani zaten hayvan gibi yanacağız. Orası kesin. Yani. Marmaris'e gittiğimizde hatırlıyor musun? Son videomuza baktığımızda şey demiştik. Cennet Mahallesi'ne dönmüş. Lapsekili Tayfur ve tayfası. Aynen. Şimdi başka devam ediyorum. Teknede uyumak insanı yoruyor mu? Aslında hiç yormuyor. Tam tersi, ya benim sadece düşüncem şu. Teknede hafif böyle sallantı var ya, o bizim yani hem anne karnından hem de daha sonrasında beşikte sallanma vesaireden kalan ne olabilir? Ne deniyor ona? Yani içgüdü değil de işte o eskiden olan şey bence. Bende mesela o var. Çok rahat uyuyorum. Ay, o cümleyi unuttum. Çok uzun uyuyorum yani. İşte bilenler söylesin. Ya biz orada ne demek istediğimi anladınız. Bile uyusak çok dinlenmiş uyanıyoruz. Evet. O bir anda ortaya çıkıyor ve ya ben çok rahat uyuyorum. Uzun uyuyorum. Hiç uyanmadan uyuyorum. Hiç de yorucu olmuyor. Hatta yani günün yorgunluğu orada bitiyor artık yani. Sabah harika bir şekilde uyanıyorsunuz. Zaten uyandığınızda o böyle masmavi denize baktığınız zaman ya neyse işte. Yorgunluk mükemmel oluyor yani. Genel olarak hep kaç para yakar? Yani ne kadar benzin, kaç para yakar? Yunan adaları geçerken geçmemeniz gereken bir sınır var mı? Şöyle, ya Yunan adalarından tabii ki de aralardan geçiyorsunuz ama zaten hem bizim sularımız hem onların suları buna çok alışkın geçip gitmeye. Hatta yanlış bilmiyorsam Yunan sularından geçerken hangi renk bayraktı ya? Onu öğrenirim mutlaka. O bayrağı takıyorsunuz ve hani ben sadece geçiyorum anlamını taşıyan bir bayrak. Sularınızda kalmayacağım ya da karanıza çıkmayacağım anlamına gelen bir bayrak var. Onu takıp da Yunan sularından atıyorum direkt. Şu an sadece uyduruyorum. Beyaz bayrak olabilir mi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Beyaz olmayabilir. Atilla abiyle konuşmuştuk da hatırlamıyorum. Sanki böyle savaşta falan beyaz bayrak çıkarılıyor ya. Yok. Sanki oradan öyleymiş gibi geldi. O teslim olmak. Ya, teslim olmuyoruz. Merak etmeyin. Zararsız geçiyorum işte. Beyaz bayrak falan. Aynen, biz gibi bazıları gibi gidip de kafa tutmayız, bağırıp çağırmayız arkadaşlar. Merak etmeyin. Öyle şeyler yapmayız yani. Boş işler. Gece seyri olacak mı? Gece seyri olacak mı? Yani olabildiğince hayır. Örnek veriyorum, çok zorunlu olduğu sürece. Yani nasıl bir şey olur?
hiç atıyorum hava kararmaya başladı. Hiçbir şekilde de yer bulamadık sığınacak. İşte rotaya baktık ki işte sallıyorum 10 mil uzakta var. Mecburen ona ulaşmak için gece seyri yapılır. Ama onun dışında hadi gece gidelim şuraya doğru yapmayız yani. Aynen. Abi video çekecek misin demiş. Hayır çekme. Gel. Çekeceğiz. Tabii ki de canım. Zaten. Ne zaman? Ne zaman dedem, ne zaman? Ne zaman? Siz bu videoyu eğer yani biz pazar günü sabah yayınladık bu videoyu sabah 10'da. Birkaç gün sonunda çıkıyoruz. Bir sonraki pazar yani her pazar sabah saat 10'da kahvaltınızı yaparken veya uyanmışken bu videoları bölüm bölüm seyretmeniz için yetiştirmeye çalışacağız sizin için. Her pazar buluşacağız İstanbul'da, Evet. Antalya rotasında. Onun İnşallah. dışında dediğim gibi her gün ayrıca anlık videolar Instagram üzerinden paylaşacağım. Tekrar aşağıya yazıyorum. Çağdaş Özsarı. Takip ederseniz oradan daha böyle anlık bizimle iletişime de geçebilirsiniz. Büyük balık avları olur mu? Arkadaşlar gerçekten hayalim. Emin olabilirsiniz yani. Böyle giderken büyük balık tutup da böyle patır kütür kesip yemeyi çok istiyoruz Ne yani. yapacağız o kadar büyük balığı? La oğlum dev gibi değil. Ama benim atıyorum aklıma 5 o kiloluk, geliyor. 4 kiloluk güzel balıklar yakalanabilir ve 2-3 gün O zaman tüketilebilir. ziyafet veririz. Hep birlikte koyda buluşup. Aynen öyle bir şey olabilir bu arada. İşte sallıyorum 10 kilo balık tuttuk mesela. İşte 10 kişilik kontenjanımız vardır arkadaşlar deyip de bir İzmir'deyiz. koyda. Koşun gelin şu koydayız deriz. Hep birlikte yeriz. Öyle bir buluşma belki yapabiliriz, niye olmasın. O zaman işte senin şansına güvenmekten başka çaremiz yok. Motor sıfır değil miydi? Rodaj bakımı işini nasıl yaptınız? Bakım 500 kilometre gecikti mi? Ha yok. Neyse bunu tekne o motoru sormuş da. Ha. Ben tekneyle ilgili zaten bu aklımdaydı. Şimdi motorumuz sıfır. Evet. Çıktığımızda yani ilk 20 saati çok fazla böyle basmadan geçireceğiz zaten. Rodaj zamanı var biliyorsunuz. İlk 20 saat bakımı yolda gelecek zaten. Orası kesin yani. Vallahi önemli. Onun için yapacak bir şey Ona yok. yapacak hiçbir şey yok. Yolda bir Honda servisinde durup artık teknemizin 20 saat bakımını yapacağız. Ondan sonra da 100 saat bakımı gelir mi bilmiyorum. Hiç belli olmaz. Yani hiç belli olmaz. Hani bir aylık süre boyunca o kadar süre çalışacak mı o motorumuz bilmiyorum. 100 saat bakımı gelirse de yine yaptıracağız yani. Yapacak bir şey yok. Mecbur. İstanbul çevresinden çıkmadan bize gösterebileceğiniz güzel yerler varsa uğrayabilir misiniz? Zaten aklımızda bu var. İstanbul'dan çok fazla takipçimiz var. İstanbul'a gittiğimiz zaman inanın bir AVM'de bile gezerken yani her böyle 3-5 dakikada bir birilerine rastlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gelip de selam veriyorsunuz, muhabbet ediyoruz, yeni insanlar tanıyoruz. Çok güzel bir şey. Çok keyifli. Aynen. Çok takipçimiz olduğu için de şimdi insanlar orada nerelere gideceğiz, nerelere gezeceğiz bilmiyorlar. Biz de onlara yardımcı olmak için işte araştırıp bakacağız en yakın yerlerde neler var. İşte gidilebilecek yerler var mı? İşte ne bileyim adalar Güzel vesaireler falan. var mı? Onları göstermeye çalışacağız elimizden geldiğince tabii ki de. İstanbul'da bir gün demirler misiniz? Biz de ziyaret edebilir miyiz? Olabilir ama nerede bilmiyorum. Yani İstanbul çok büyük. Şimdi ben sallıyorum adaların oraya gitsem orası size yakın mı ya da öbür taraflara gitsem orası mı size yakın bilmediğim için yine de paylaşım yapabiliriz. Belki orada Çam Limanı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oraya gideriz ve yani bugün buradayız diye bir paylaşım yapabiliriz belki. Olabilir. İlk daha çıkmadan önceki gün herkesle bir vedalaşma gibi. Ya. Çıkıyoruz Çok kutlaması. duygusal bir an. Çok güzel. Belki bizi yalnız bırakmazsınız yani orada. Öyle. Devam ediyorum. Ben çok heyecanlıyım. Konu dışı ama Yunan adalarını tekneyle gezip vloglar yapma gibi bir planınız var mı? Gerçekten var. Sadece tam prosedürü bilmiyoruz. Prosedürü öğrenip de böyle bir şey yapma düşüncemiz evet var. Çünkü bu konuda yani bunu yapmak isteyen de birçok insan var. Kendi teknesiyle gitmek isteyen. İlla turist gezileriyle değil de kendi teknesiyle Biraz da gidecek. çok maliyetli aslında. Öyle bak yani net her şeyini araştıramadık. İşte A'dan Z'ye şu şöyleymiş bu böyleymiş diyemem. Hatta bütçesini bile tam net hatırlamıyorum ama bize biraz pahalı gelmişti diye hatırlıyorum. Evet sanki böyle sadece tekneye o vize alıyorsunuz ya girerken 1500 euro mu ne öyle bir para Aynen. vermek gerekiyor. Sadece Bize tekneye. o birazcık maliyetli gelmişti ama yalan Ya da yok daha yani. fazla, Biz hatırlamıyorum. her yere gitmeyi çok istiyoruz. Kıbrıs'a Evet, da gitmek aynen. istiyoruz. Yunanistan'a da gitmek istiyoruz. Kıbrıs planımız adaları da var bu gezmek arada. istiyoruz. Daha kolay diye tahmin ediyorum Kıbrıs'a Aynen. gitmek. Onu ayrıca araştıracağız ama Yunan adaları da tabii kafamızda var Evet. ya. Bakalım. Birazcık bütçemizi ayarlayabilirsek. Evet doğru. Şimdi heyecanla bekliyorum. Çok iyi seri olacak. Ruhen sıkılır mısınız onu merak ediyorum demişler. Yani aslında bu benim de kafamda var. Yani şöyle bakma yapacağız bunu ama zor bir süreç. Yani insanı
kafası bir ay boyunca teknede olup da yani en azından küçük bir tekne, baktığın zaman tekne küçük, 6,5 metre bir tekne. Herkes için kolay değil. Yani belki bizim için de o kadar kolay olmayacak. Bilmiyoruz. Yani evet, ama şöyle de bir şey var. Kabrio tamam görüntü olarak daha uzun görünebilir ama kullanış açısından baktığın zaman gayet zor bir tekne. Tabii daha küçük. Tuvalet yok, duş yok, Evet. hiçbir şey yok. Yemek yapabileceğim bir alan yok. Buzdolabımızı koyacak doğru düzgün yerimiz yok. Yani baktığın zaman o teknede bir hafta konaklamak bence bu teknede 2 ay konaklamaya bedel olabilir. Çünkü konforlu bir tekne. Ya orası öyle. Yani duşumuzun, tuvaletimizin olması, yeterli depolama alanımızın, buzdolabımızın olması Evet. aslında baktığın zaman denizde bir tatil evi gibi olabilir bir yerden de. Ya aslında bu biraz da şey bence. Ya psikolojimi eğer ki mesela Antalya'dan İstanbul'dan gidip çıkıp da Antalya'ya gitmek olarak ayarlarsan, evet yani hadi artık Antalya'ya gitmemiz lazım gibi olursa gerçekten sıkılır insan. Bence de bu arada. Çünkü Temmuz'un ortası, çok sıcak hava. Yani o sıcakta da kolay değil bu arada teknede Ya ben zaman de- hiç. Kliman yok, bir şeyin yok. Herkes bana Deniz suyu, diyor. tuz gerçekten mahveder yani. İşte ya senin için çok üzülüyorum, çok zor bir hayat. İşte yok dayanılmaz bilmem ne falan gibi yorumlar alıyorum ben. Ama ben tam aksini düşünüyorum. O kadar çok keyif alıyorum ki ya Çağdaş bana dese ki gel evi kapatalım, tekneye yerleşelim. Ben bu tekneye bile yerleşebilirim. Hiç sorun değil benim için. Ya ben o kadar çok keyif alıyorum. Teknede olmayı çok seviyorum. O yüzden benim ruhumda bir sorun yok. Yok ya, ruhunda sorun var diye değil. Ya işte şimdi işin güzelliği, buzdolabın var. Evet. Soğuk içeceklerin var. Bir şeyleri Soğuk saklayabiliyorsun. içecek. Ya bu bile insanı ya öyle ya, o sıcakta eğer ki bunu aldığında soğuk içeceğini içemezsen o zaman zaten bittin yani. Psikolojik olarak gittin. O yüzden evet, çok zor bir yolculuk olacak bizim için, doğru. Ama bu yolculuğu güzelleştirmek de, böyle kendimizi mutlu etmek de yine bizim elimizde. O yüzden problem olacağını güzel sanmıyorum. Teknenin tüm detaylarını paylaşacağınıza eminim. Özellikle olumsuz yönlerini belirtmenizi rica ediyorum demiş. Kesinlikle. Şimdi öyle bir tecrübe olacak ki bizim için tekneyle ilgili. Yani bu yolculukta teknenin bütün Her şeyini huylarını, deneyimleyeceğiz. bütün huyunu çözeceğiz zaten ve bu tarz bir tekne almak isteyen herkese bence çok iyi bir Güzel bir kılavuz olacak. Evet, tekne tanıtımı, Aynen. tekne bilgilendirmesi yapabileceğiz. Zaten herhalde öyle tahmin ediyorum ki 2. 3. videolardan sonra bir tekne tanıtımı yaparız. Çünkü insanlar Evet. bekleyecektir. Yani biz de bekleriz bu arada onu. Aynen. Bir de yani çok fazla mesaj atan var. Lütfen tekneyi bir paylaşın, görelim, biz de düşünüyoruz, almak istiyoruz diyen bir sürü kişi var. Onlara da önderlik edelim. Böyle bir tekneyi elektrikli araç arkasında römork ile çekebilir miyiz? Teknenin modeli nedir? İyi günler. Teknenin modeli Marinbot Orca 660. Diğer soruya da yani şöyle, elektrikli araçla arkadan çekebilir mi? Çekilir. Elektrikli araçların torkları falan çok yüksek zaten. Hani arkasında belki hissetmezsiniz bile olduğunu, ama çekilir mi? Biraz ağır tekne. Yüksek olması Yüksek ve etkiler ağır. mi? Yani ona göre bir römork yapılırsa yüksekliği çok önemli olmaz. Yani tabii geçeceği yerler ayrı da. Ama onun dışında çekilir mi? Yani istedikten sonra çekilebilir. Niye Biz çekilmesin? Vento'nun çekildiğini gördük. Evet yani evet. Ölçüleri nedir diye sormuşlar teknenin. Evet, teknenin ölçüleri: boyu 6.60, genişliği 2.70. Aynen, teknenin genişliği 2.70 arkadaşlar. Bayağı geniş bu arada baktığınız zaman. Yani o tarz bir tekneye göre genişlik çok iyi. Yüksekliği bilmiyorum artık. Yüksekliği de yüksek. Biraz yüksek işte. Motor kaç ho? Bu ne demek? HP kaç Ha. beygir? Kaç ho? Hava kaç knot olursa denize çıkmıyorsun. Yani Windy'den baktığımda ortalama böyle bir turuncuysa ortalık, yeşille turuncu arasıysa pek çıkmıyoruz. Tabii şu da var. Örnek veriyorum, deniz karaya doğru, denizden karaya doğru, deniz diyorum ya. Hava denizden karaya doğru estiğinde daha fazla dalga yapıyor. O yüzden örnek veriyorum, işte 15 knot denizden karaya esiyorsa zaten çıkmıyorum. Ama tam tersi, karadan denize doğru esen 15 knotlar varsa örnek veriyorum, kıyılar biraz daha sakin oluyor. O yüzden çıkılabilir yani biraz daha. Bursa'ya es mi geçeceksiniz? Gemlik Körfezi'nde çok tatlı koylar var. Oraları da görmeni isterim.
Tamam, yani işte böyle böyle öğreniyoruz. Biz de Evet. hiç şey yapmadan, bilmeden çıktığımız için inanın haritadan açıyorum, yaklaşıyorum ne var. Bakıyorum işte koy var mı var ya da işte koy açığa mı bakıyor yoksa gerçekten korunaklı mı? Bunlara baka baka gidiyorum. Zaten yolda çıktığımızda bunları da tek tek sizlere anlata devam edeceğiz. Benzin alış noktalarını belirlediniz mi? Hayır ve çok korkunç en ya. korktuğum şey bu. Evet. Hani bu taraflarda az çok biliyorum nerelerden benzin alabilirim ama inanır mısınız oradan itibaren hiçbir fikrim yok. Aa, çok kötü bu Yanımıza işte. 50 litre yedek depo alacağız evet ama nereden alacağımıza dair o kadar az bilgim var ki. Yani depomuz ortalama 180 litre gibi bir depomuz var, 200'e yakın. Bir de 50 litre yakıt yedek alacağız. Yani inşallah bir aksilik çıkmadan, yani 200 milde de bir tane yer olsun, anladın mı? Hani litrede 1 litre yakıyorsak hani 200 yoksa? litre gittik. Ya abi o arada 200 mil ne demek ya, 350 kilometre mesafe demek neredeyse. O da çok uzun bir mesafe. Ben sanmıyorum ki olmasın. Peki. Ya Ben oğlum, sana güveniyorum vallahi. ben bu de konuda. Hiçbir ben de fikrim bana yok. güvenmek değil de işte insanlığa güveniyorum. Vardır ya. İnsanlığı. Yani yoksa da artık sizlerden yardım isteriz. Yakınlarda Biz yolda kim var? kaldık, bize yardım Aynen, edin. yakınlarda kim var? Lütfen varsa bize bir şey çözüm bulun diye. Bakacağız artık. Bol bol olta balıkçılığı bekliyorum senden ve yengeden demişler. Öğreniyorum. Çok güzel bir şey Olta aldık. takımı aldık. Olta takımı aldık Aynen. Aysun'a. Şimdi sen oradan ben buradan başlayacağız. Kesin ben seni yakalarım. Mümkün değil. Yakaladı. Yakalandım. Yetenek desen var. Yetenek desem var. İzmir'de tekne buluşması yapsak olur mu demiş. Ya ne güzel olur. Vallahi yapabiliriz bu arada. Lütfen mesela İzmir'de olanlar bu tekne buluşmasının nerede olabileceğini yazarsa. Uygun, evet. liman, koy bir şeyler. Çünkü bilmiyorum. İşte sallıyorum. Neresi var? Yani İşte açıkçası Körfez'de mi? İşte siz bizi şuradan davet burada edin, mı? toplanın, biz de gelelim. Aynen, bize yön verirseniz bu konuda biz de orada bir buluşma niye yapmayalım yani, yapabiliriz. Lütfen bunları yazın bize. Biz çünkü bilmiyoruz. Yani şurada buluşma çok güzel olabilir ya da ortak bir buluşma yeri. Çünkü Kimseyi bilmiyorum. zorlamayacak. Mesela Antalya'da Evet. bir şey yapmak istesen Adrasan tarafı Mesela, falan. Aynen. evet. Onun gibi siz de burası herkesin orta noktası, uygun gelinebilir falan dediğiniz yerleri bize yazarsanız koşa koşa geliriz. Aynen öyle. YouTube videolarını hemen atacak mısın yoksa bekleyecek miyiz? Şöyle dediğim gibi mesela 3 gün çekiyoruz, örnek veriyorum. Sonra tabii ki de bir editleme, yükleme sürem var ya, o da pazara denk gelecek. Yani biz her haftayı sizlerle her hafta Paylaşmış paylaşacağız gibi yani, öyle olacak. Dalga, fırtına gibi durumlarda ne yapacaksınız demişler. Güvenli bir yer bulup sığınacağız. Evet, daha önceden biz kabriyo ile yapmıştık. Bir 3 günlük yani inanılmaz bir fırtınaya denk gelmiştik. Çok kötü. Fırtına olacağını hemen bir gün önceden bulup ona göre mesela şöyle esecek tarafın korunaklı olduğu bir yer olması lazım. Örnek veriyorum, işte doğudan esiyorsa doğu tarafının kapalı olduğu bir koy seçiyoruz ve orada sağlam bir şekilde yani uzunca demirimizi atıyoruz. Hem arkalı hem önlü bağlanıyoruz ve orada mesela 3 gün geçirmiştik. Telefon bile çekmiyordu. Evet. Öyle güzel sıfırlanmıştık ki ya arkadaşlar, inanamazsınız. Çok keyifli oluyor. Çünkü bir yere gidemiyorsunuz ve denizin ortasındasınız. Yani işte bir koyda kimsenin olmadığı bir yerde 3 gün mahsur. Çok şükür ki yani yiyecek içeceğimiz de olduğu sürece herhangi bir sorun yok. evet problem yaşamıyoruz. Yanımıza şey de alıyoruz bu arada. Sup. Evet. Sup alıyoruz yanımıza. O da çok heyecanlı benim için. Çünkü mesela bazı yerler oluyor çok sığ ama gitmek istiyorsun. Mesela öyle durumlarda supa atlayacağız. Her yeri gezeceğiz. Hem oraları da size göstermek istiyoruz. Böyle dar, çok dar olan ve böyle içerilere giden yerler oluyor arkadaşlar bazen denizde. Yani tekneyle giremeyeceğimiz ama belki supla ya da yüzerek girebileceğimiz yerler var. Onları işte böyle değerlendirmek istedik. Aynen. Yanımıza alacağız. Bakalım onu nasıl çekeceğiz? Teknenin arkasına bağlayıp iple mi çekeceğiz? Yanına Tekneye koyup mi bağlayacağız? bağlarız ya. İşte ona bakacağız duruma göre. Yanında bence o yan tarafında Verdevela'nın olduğu yere Bağlanır koysak gibi bile, geliyor. bağlamasak bile orada ya gerektiğinde atıverdik denize, bitti. Aynen öyle şeyler. Bakıyorum başka neler var. İzmir'de koyda yiyebileceğimiz söğüşçü var mı? Oo evet. Bak, arkadaşlar nasıl İzmir heyecanlı. civarı. İzmir civarı pasif. İzmir'de falan böyle yanaşıp da yiyebileceğimiz söğüşçü varsa lütfen haber verin ya. Denizin dibinde mesela. Şimdi koyduk, çıktık, aldık, geldik, yedik. Of Öyle ya. şeyler varsa müthiş olur yani. Mük. Yani sorular genel olarak böyle. Yani çok ekstrem sorular yok. Sen merak ettiğin neler var?
aklından ne geçiyor? Ne yapmayı planlıyorsun? Ya ne yapmayı planlıyorum? Biraz da Planlarımdan seninle bahsedeyim. muhabbet edelim. Tamam. Ben aşırı heyecanlıyım bu arada. Anlayabiliyorsunuz. Yok, hiç anlamadım ben. Şimdi ben biliyorsun ki takipçilerden de bilenler var. Uzun zamandır diyet yapıyorum. Bu süreci diyete de uydurarak devam etmek istiyorum. Çünkü çok fazla emek verdim. Bu arada Aysun 6 kilo verdi. Şu bir buçuk ayda mı? Evet, 5 haftada. Yani zaten fark ediliyordur. Diyetine devam etmek istiyor. Ben de Evet. onunla beraber devam edeceğim. Yani İnşallah. şey yapmak istemiyorum. Boşlama. Evet, süreci kendi aleyhime döndürmek istemiyorum. Bu arada zaten döndüremiyoruz. Yani hatırlıyorsan o 22 günlük seyirde 6 kilo sadece ben kendim vermiştim. Ben de 3 kilo vermiştim. Yani mutlaka ne olursa olsun, ne kadar yemek yesek de çok fazla Deniz efor sarf yoruyor, ediyoruz. aynen. Evet. Ve o kilo mutlaka veriliyor ki bu daha uzun sürecek bir yolculukta eminim çok daha fazla kilo vereceğiz muhtemelen. Ya ama ama şey demek düşünmeyin yani işte vitaminsiz kaldınız, Ha, yiyemiyorsunuz yok değil. öyle değil. Yanımıza takviye vitaminlerimizi falan alıyorum. Bunların hepsini ben tek tek yazdım. Bu yolculuğu ben gerçekten çok hevesliyim. Çok merak ediyorum o rotayı. Hem de böyle şey gibi düşünmek istiyorum bu bir aylık süreci. Kendimize bir şeyler katacağımız, işte kendimizi eğiteceğimiz, göreceğimiz, ne bileyim kültür turu gibi. Onun dışında da ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi insanlar diyecek ki elektrik işini nasıl çözeceksiniz diye hiç soran olmamış. Ben söyleyeyim. En önemli konu. Evet, bir aksilik çıkmazsa denize çıkmadan bir gün öncesinde, tabii dediğim gibi bir aksilik çıkmazsa yani güneş panellerimiz takılacak tekneye. Bu çok önemli arkadaşlar. Evet. Öyle böyle bir önem arz etmiyor. Çok önemli yani. Bizim her şeyimiz elektrik orada. Tabii canım. Yani her şeyimiz, Yani dolabımız olsun, yemeğimiz, motorumuz olsun, içmemiz, her yemeğimiz, şeyimiz. aynen. Işığımız vesairemiz ya da çekim malzemelerimizin şarjları olsun. Tamamen bunların hepsi elektrikle çalıştığı için mecburen bunu yapmak zorundayız. Bu olmadan ben denize çıkmayı planlamıyorum şahsen. Evet, o yüzden yani o yapılacak, ondan sonra çıkılacak. ya zaten İnşallah o bir aksilik olmadan çıkmaz. denize çıkılmaz yani. Evet, Ne yapacağız, yok. nasıl yaşayacağız? Yok, çıkılmaz zaten. Yani normalde hani araba gibi düşünebilirsiniz. Araba çalıştıkça aküyü doldurur ya. Bu da aslında, bunda da o var yani. Motor çalıştıkça aküyü dolduruyor ama Yeterli yani olmaz bir bizim yerde eşyalarımızdan. 3 gün kalmak zorunda kalsa işte mesela o zaman yetersiz kalır. O akü biter yani. Öyle. O zaman videomuzu bitirelim. Heyecanla bir sonraki hafta artık ilk yolculuğumuza başlıyoruz ve bunu sizlerle paylaşacağız. Çok heyecanlıyız. Umarım bizi desteklersiniz bu yolculuğumuzda. Biz çok heyecanlıyız. Hayırlısı bakalım. Rotalar, önerileriniz, tavsiyeleriniz, Evet. her şey için yorumlarda buluşalım. Lütfen yorumlara yazın. Lütfen Instagram'dan bana yazın. İşte söyleyin ki ben de Buluşma araştırayım. rotalarını da yazın. Evet. Yani zaten Instagram'dan takip ettiğinizde orada örnek veriyorum, ben işte Erdek'e geldik ya da işte Erdek falan diye paylaşacağım ya anlık. Lütfen orada bana tavsiyelerinizi söyleyin ki ben de bileyim, çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Öyle. O zaman artık yola çıkarken görüşürüz. Lütfen bizi desteklemek için abone olursanız çok mutlu oluruz. Onun dışında yorumlarınızı eksik etmeyin. Orada görüşelim, konuşalım. Bir sonraki videoda denizde artık, Evet İstanbul'da ya. görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok heyecanlı.